Merhaba sevgili seyirciler. Komünist Gündem'in bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü, Yeni Doğan çetesini eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Avcılar Hospital önünde bebeklerin katili patron düzeni diyerek protesto etti. 19 Ekim'de yapılan eylemde insan hayatı kar kapısı olmaktan çıkarılsın, özel hastaneler devletleştirilsin pankartı açarak hastane önüne yürüyen TKP'liler tüm sağlık hizmetlerinin devletleştirilmesini talep etti. Birçok haber sitesinde de yer verilen açıklamada geçtiğimiz ay günlerce bulunamayan Nari'nin acısı hala aklımızda ve kalbimizdeyken bugün bütün devlet ve bürokrasinin gözleri önünde onlarca bebeğin yaşamını yitirmesi, düzenin gençlerimizi, çocuklarımızı ve bebeklerimizi koruyamadığını göstermektedir. Yeni Doğan çetesinin gerçekleştirdiği acımasız eylemlerin tekrarının yaşanmaması için sağlık piyasanın konusu, insan hayatı da kar kapısı olmaktan çıkarılmalıdır. Tüm sağlık hizmetleri devlet eliyle eşit ve parasız olarak gerçekleştirilmelidir ifadelerine yer verildi. Katillerden hesabı komünistler soracak. Yine 19 Ekim Cumartesi günü Tarlabaşı Semtevi'nin ev sahipliğinde coşkulu bir dayanışma etkinliği gerçekleştirildi. Hep bir ağızdan NATO'ya hayır denilen etkinlikte Filistin ve Lübnan halkıyla dayanışma teması seslendirilen Arapça ve Kürtçe şarkılarla öne çıkarıldı. Tarlabaşı kadınlarının emeğiyle oluşturulan NATO'ya hayır pankartının açılmasıyla başlayan etkinliğe oyuncu Metin Coşkun ve TKP Merkez Komitesi üyesi Senem Doruk İnam konuşmacı olarak katıldı. Filistin halkı yalnız değildir sloganları atılan etkinlik, Tarlabaşı'nın Kürt, Türk, Arap, Roman çocuklarından oluşan ırkçılığa karşı kardeşlik korosunun konseriyle sona erdi. Yok olsun tüm korkular, savaş açlık olmasın, dostluk sarsın her yanı, unutulsun acılar. Solcu liseliler geçtiğimiz hafta sonu farklı kentlerde NATO'ya ve emperyalist savaşa karşı bağımsızlık kürsülerini kurdu. Bu kürsüde söz liselilerin denerek Ankara, Eskişehir, Giresun, İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de düzenlenen buluşmalarda lise öğrencileri gündemdeki birçok konuyu birlikte tartıştı. NATO neden kuruldu? Türkiye nasıl NATO üyesi oldu? İsrail işgaline karşı Filistin'in bağımsızlık mücadelesi neden desteklenmeli gibi başlıklarda yapılan konuşmalarda Türkiye'deki NATO üslerinin halka karşı bir tehdit olduğu değerlendirmesi öne çıktı. Aylık olarak yayınlanacak TKP'nin Sesi gazetesi 1 Kasım günü dağıtıma çıkıyor. TKP'nin sözünü yaymayı, ülke ve dünya gündemini derinlemesine ele almayı, emekçi sınıfların çıkarları ve komünist dünya görüşünün ilkeleri ışığında okurlarını aydınlatmayı amaç edinen TKP'nin Sesi yeni formatında yayına 16 sayfa olarak devam edecek. Gündemin baş döndürücü bir hızla aktığı, geçmişin ve geleceğin yükünün işçi sınıfının ve aydınların omzuna yığıldığı bir dönemde yarına ışık tutmak ve geçmişi aydınlatmak komünistlerin en önemli görevlerinden biri. TKP'nin Sesi bu görevin bir parçası olarak hazırlanıyor. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin NATO'ya karşı göreve kampanyası Ekim ayında da Türkiye'nin dört bir yanında söyleşi ve sergilerle devam etti. Samsun Hasan Ali Yücel Gençlik ve Bilim Sanat Merkezi Ferhan Şensoy Sergi Salonu'nda açılan NATO'ya ve emperyalist savaşa karşı sergi halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Karikatürist Murat İlhan ve ressam Şeyda Gürsoy'un eserleriyle zenginleşen sergide Samsunlu çizerlerin karikatür ve resimleri de yer aldı. Açılışın ardından Samsun'da NATO'dan neden çıkılmalı başlıklı söyleşi THTM temsilcisi gazeteci yazar Orhan Gökdemir'in katılımıyla gerçekleşti. TTM'nin Kocaeli buluşmasında da yurttaşların yoğun ilgisinin yanı sıra çeşitli sendika, dernek ve siyasi partilerden de katılımlar oldu. Buluşmada TTM Yürütme Kurulu üyesi akademisyen Burçak Özoğlu, NATO karşıtı yürüyüşe dair bilgi ve değerlendirmeleri aktarırken TTM Kocaeli temsilcileri de söz alarak Kocaeli'nde neler yapabileceğini tartıştı. Buluşma, Kocaeli Halk Meclisi'ni kurmak ve mücadelesini yoğunlaştırmak için bir ağ oluşturulması kararıyla tamamlandı. İstanbul Hasanpaşa Semtevi'nde yapılan bir diğer söyleşiye Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi kurucu üyeleri gazeteci yazar Mustafa Kemal Erdemol ile TKP Parti Meclisi üyesi Murat Akat katıldı.
AKAD, NATO'nun tarihine ve dünya halkları üzerindeki etkisine dair önemli bilgiler sunarken Erdemol, NATO-İsrail ilişkisinin farklı boyutlarına değindi. Türkiye Komünist Gençliği 16 Ekim Çarşamba günü ODTÜ'de akademisyen Fatih Yaşlı ile Çürüme başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Kadın cinayetleri, sayısı artan istismar haberleriyle toplumsal çürüme olarak adlandırılan bu tablonun nedenleri, tarikatlar ve eli kanlı çeteler tartışıldı. TKP'nin 14. Kongre kararları arasında da yer alan Yaşamın Dozunu Yükselt kampanyası Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu Hisarüstü Mahallesi'nde yükseliyor. Türkiye Komünist Gençliği mahalle genelinde yaygın çalışmalar yaparak bağımlılığa karşı örgütlenme kampanyasını sürdürüyor. Antalya'da Güneş Semtevi'nde önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey'in katılımı ile kadın ve çocuk cinayetleri konuşuldu. İktidarın tepkilerden korktuğu için 2009 yılından beri gerçek verileri açıklamadığını aktaran Tozbey, tarikatlar ve sermaye arasında sıkışan kadın ve çocukların gerici toplumsal düzenlemeleri meşrulaştırmak için AKP tarafından kullanıldığının altını çizdi. Etkinlikte Güneş Kadın Dayanışma Komitesi kuruluşunu ilan ederek mücadele başlıklarını belirledi. TKP İzmir İl Örgütü her ay dünyada ve Türkiye'deki güncel olayları ele alacağı memleket sohbetlerinin ilkini geçtiğimiz Perşembe günü TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla gerçekleştirdi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki buluşmada Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gelinen son aşama, Orta Doğu'da artan İsrail saldırganlığının yarattığı sıcak gelişmeler ve bunun Türkiye'ye etkileriyle anayasa tartışmaları gibi Türkiye iç siyasetindeki güncel konular birbiriyle bağlantılı şekilde değerlendirildi. Urla Yeraltı Semtevi'nde 20 Ekim Pazar günü gerçekleşen çocuk şenliği kapsamında ebeveynlerle yapılan söyleşide Profesör Doktor İnci Boyacıoğlu, uzman psikolog Ekin Şen Önoğlu ve emekli öğretmen Gülsüm Ergen konuşmacıydı. Söyleşide eğitimde marif modeli ve çocuklarımızı bekleyen tehlikeler üzerine konuşuldu. Bu sırada çocuklar da eğlenceli matematik oyunları ve güneş tacı etkinliğinde birlikte oynadılar. İzmir Kadın Dayanışma Komiteleri, Çiğli'ye bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde eski eşi tarafından vurulan ve ağır yaralanan Özge Polat'ın ailesiyle dayanışıyor. İzmir Kadın Dayanışma Komiteleri, Polat'ın yakınlarını ziyaret ederek ailenin yanında olduklarını iletirken, Güzeltepeli kadınlar da psikiyatrist Selma Polat eşliğinde şiddetin kaynaklarının tartışıldığı bir toplantı yaptı. Toplantıda şiddetin bu düzenin bir parçası olduğu ve örgütlü bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği vurgulanırken, kadınlar mahalledeki dayanışmanın artması için daha sık yan yana gelmek üzere planlamalar yaptı. Lübnan Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Gassan Saliba, hafta başında Türkiye Komünist Partisi'nin davetiyle ülkemize geldi. İki parti arasında gerçekleşen ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katıldığı toplantıda İsrail'in saldırganlığı ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirilirken Filistin ve Lübnan halklarıyla dayanışma konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Kurucuları arasında Türkiye Komünist Partisi'nin de yer aldığı Avrupa Komünist Hareketi, geçtiğimiz hafta sonu göçmen sorunu üzerine bir telekonferans düzenledi. Konferansa katılan partiler, kitlesel göçün çözümünün emperyalist politikalara karşı kararlı bir mücadeleden geçtiğini vurgularken, TKP tarafından yapılan sunumda ise başta geri kabul anlaşması olmak üzere AB ile Türkiye arasında yapılan anlaşma ve mutabakatların yırtılıp atılması gerektiği belirtildi. Ayrıca devletler arasında yoğunlaşan görüşme ve pazarlıkların teşhiri ve sonlandırılması için çaba harcanacağının altı çizildi. Bu görüşme ve pazarlıkların bir örneği Erdoğan ile Almanya Başbakanı arasında Türkiye'de gerçekleşti. TKP tarafından aynı gün yapılan açıklamada Batı savaşları körükleyecek, haritaları yeniden çizmeye kalkacak, milyonları yerinden yurdundan edecek, AKP hükümeti de mazlumlara ağlıyor görünüp emperyalizme tampon olmaya, onları savaşın sonuçlarından korumaya devam edecek. Türkiye işçi sınıfı er ya da geç bu ülkeyi kendisi için zindana çevirmeye kalkanlara dersini verecek ifadelerine yer verildi. Küba, ülkenin en büyük elektrik santrallerinden birinde yaşanan arıza ve Oscar kasırgası nedeniyle zor günler geçiriyor. Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi bu olağanüstü durumla ilişkili olarak Küba Komünist Partisi liderliğine bir mektup göndererek kasırga nedeniyle hayatını kaybedenler için tüm Küba halkına başsağlığı diledi.
Mektupta ABD ablukasının yaşanan büyük çapta elektrik kesintisindeki doğrudan rolüne dikkat çekilirken, aynı zamanda zorlu koşullara rağmen hiç dinlenmeksizin çalışan Küba Devleti, Küba Komünist Partisi, arama kurtarma ekipleriyle elektrik işçilerinin ve tüm Küba halkının çabaları selamlandı. Jose Marti Küba Dostluk Derneği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada elektrik kesintilerine işaret ederek bu Küba'nın değil ABD ablukasının karanlığıdır diyerek ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda Küba ile dayanışma kampanyasının güçlendirileceğini paylaştı. Türkiye Komünist Partisi, Cumhuriyet'in ilanının 101. yılını Türkiye neden bu hale geldi ve nasıl ayağa kalkar sorusuna yanıt vereceği halk buluşmalarıyla karşılıyor. Anayasa, normalleşme ve yeni çözüm süreci gibi güncel başlıklardaki tutumun detaylandırılacağı etkinlikler 3 büyük kentte şu tarihlerde yapılacak. 26 Ekim Cumartesi günü Ankara'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde saat 18.30'da, İzmir'de Tepekule Kongre Merkezi'nde saat 19'da ve 27 Ekim Pazar günü ise İstanbul'da Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda saat 15'te. Ayrıca TKP örgütleri bu hafta sonu Türkiye'nin birçok kentinde aynı başlıkta salon toplantıları ve semtevi buluşmalarında dostlarıyla bir araya gelecek. Komünist gündemi takip eden izleyicilerimizi de etkinliklere davet ediyoruz. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan her pazartesi olduğu gibi 21 Ekim günü Sol TV'de Komünist Bakış programında Gökhan Kazbek'in sorularını yanıtladı. Okuyan programda insan sağlığı neden çetelere ve patronlara teslim edildi? ABD işbirlikçisi Gülen sonuncu muydu? Yeni çözüm sürecinde kim ne istiyor sorularını yanıtladı. Programdan öne çıkan başlıklar birçok basın organında Türkiye'de yeni bir liberal dalga saldırıya hazırlanılıyor başlığıyla haberleştirildi. Fethullah Gülen'in ölümünün ardından X hesabından paylaşım yapan Türkiye Komünist Partisi, Gülen'in halka hesap vermeden öldüğünü hatırlatarak "Sevincimizi erteliyoruz. Yarattığı tahribatı, emperyalizm, piyasacılık ve gericiliği bu topraklardan kazıyıp attığımızda ortadan kaldıracağız ve halkımız o gün rahat bir nefes alacak" ifadelerini kullandı. Açıklama ulusal basında halka hesap vermeden gitti başlığıyla geniş şekilde yer buldu. Türkiye Komünist Partisi'nin ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın yeni çözüm sürecine dair yayınladığı açıklamalar, her tarafından adaletsizlik ve çürüme fışkıran bir toplumsal düzen, sorgulanıp karşıya alınmadan ülkenin hiçbir meselesi çözülemez ifadeleriyle birçok yayın organında yeni çözüm süreci, yeni Osmanlıcılığın ikinci sürümüdür manşetiyle yer buldu. Açıklamanın ardından Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, yeni çözüm süreci tartışmaları devam ederken resmi ağızlardan söylenen İsrail'in ve ABD'nin Türkiye'yi tehdit ettiği, Türkiye'nin de bu tehditleri bertaraf etmek için inisiyatif aldığı söyleminin gerçeği yansıtmadığı vurgusu yaparken, çok açık ki Türkiye uzun bir süredir Moskova ve Washington arasında oluşan manevra alanını terk etmeye ve daha Amerikancı bir çizgiye yerleşmeye başlamıştır ifadelerine yer verdi. Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi'nin çağrısı ile 18 Ekim'de Karşıyaka Adliyesi önünde buluşan yurttaşlar, mahallelerinde ve ülkelerinde tarikatları ve cemaatleri istemediklerini dile getirdi. Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi ve Güzeltepe Mahalle Meclisi, semtte açılmak istenen yurda ilişkin anayasaya aykırı şekilde tarikat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin önünü açan ve izin veren kamu görevlileri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamalarda tarikat ve cemaatler ülkenin her yanında çalışıyor, yoksulların, emekçilerin çaresizliğinden besleniyor ve yaşamlarımızı, çocuklarımızı karanlığa mahkum ediyorlar vurgusu öne çıkarken, eylem basında "Cemaatlere geçit yok" başlığı ile çok geniş yer buldu.